Çağımızın yaygın hastalıklarından kanserle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalarda en çok dikkat çeken unsursa yanlış beslenme. Yani tükettiğimiz besinlerin sadece tadına, lezzetine kanıp sağlığımıza ne gibi bir etkisi var hiç düşünmemek. Bu videomuzda sizlerin sağlığını önemli ölçüde riske atan besinlerden bahsedeceğiz. Hatta kanser riskini %40 oranında artırmaktadır. Uzmanlar bunu ifade ediyor ve araştırmalar sonucunda bunlar ortaya çıkmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nın yapmış olduğu araştırma sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Coşkun, kırmızı et, sosis ve salam gibi işlenmiş gıdaların fazla tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Peki neden? Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini %40 oranında artırıyor. Bir dergide yayımlanan çalışmayla kırmızı et ve işlenmiş gıdaların neden herkeste bağırsak kanseri yaptığı ile ilgili bir soruyu aydınlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stern ve arkadaşları tarafından yayımlanan bu çalışmaya 29.482 bağırsak kanseri olan ve 39.635 kanser olmayan kontrol vakası dahil edildi. Bu çalışmada fazla miktarda kırmızı et tüketenlerde %30, yine fazla miktarda salam, sosis gibi işlenmiş gıda tüketenlerde %40'tan daha fazla bağırsak kanseri riski tespit edildi. Bu çalışmada yapılan detaylı genomik analizde genlerin kırmızı et işlenmiş gıdaların fazla tüketimiyle bağırsak kanseri arasındaki ilişkiden sorumlu olduğu tespit edildi. Evet, biraz önce bahsettiğimiz riske ilave HES2 geni olan bireylerde bağırsak kanseri riski %38, SIMATE7 olanlarda ise %18 daha fazla olduğu bulundu. Sonuçta bu çalışma fazla miktarda kırmızı et ya da işlenmiş gıda tüketen bir kısım insanda bağırsak kanseri gelişirken neden bazılarında gelişmediğini açıklayabilecek nitelikte. Bu çalışma geliştirildiğinde ve yeni çalışmalarla bulgular doğrulandığında belki yakın gelecekte kırmızı etin ve işlenmiş gıdaların kimlerde bağırsak kanseri riski oluşturduğu, kimlerin ise bu gıdaları daha güvenli tüketebileceği ortaya söylenebilecek diye konuşuyorlar. Evet, sosisin zararlarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Artık salam, plütonyumla aynı kategoride. Bakınız sebebine. Dünya Sağlık Örgütü eldeki en iyi bilimsel verileri değerlendiren Uluslararası Kanser Araştırmaları Dairesi'nin tavsiyeleri üzerine bu sonuca varıldığını ifade ediyor. Böylece işlenmiş et, plütonyum ve alkolle aynı kategoriye konulmuş oldu. Bununla birlikte bu ürünlerin ne kadar kansere yol açtığına dair bir bilgi mevcut değil. Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt, bireylerin işlenmiş et tüketiminden kalın bağırsak kanserine yakalanmaları tehlikesi hala düşük. Ama risk tüketilen işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseliyor ifadesini kullanıyor. Peki işlenmiş et ürünleri hangileri, bunu bilmekte yarar var. Öncelikle sosis. Sosis öğütülmüş et, baharatlar ve diğer katkı maddeleriyle hazırlanır. Genellikle dana, tavuk ve kuzu etinden yapılmaktadır. Jambon. Jambon domuz ama etinin pişirilmesi ve dilimlenmesiyle yapılır. Jambon baharatlar ve koruyucu maddeler eklenerek daha uzun süre dayanması sağlanabilir. Sucuk. Sucuk çeşitli baharatlarla tatlandırılmış, öğütülmüş etten yapılan bir tür işlenmiş et ürünüdür. Genellikle sığır, koyun ve dana etinden yapılmaktadır. Salam. Salam öğütülmüş et, baharatlar ve koruyucu maddelerin karıştırılmasıyla yapılmaktadır. Genellikle dana eti kullanılmaktadır. Sığır pastırması. Sığır pastırması, etinin tuzlu suya batırılması ve daha sonra kurutulmasıyla yapılmaktadır. Sığır jambonu. Sığır jambonu etinin pişirilmesi ve dilimlenmesiyle yapılır. Baharatlar ve koruyucu maddeler eklenerek daha uzun süre dayanması sağlanabilir. Köfte. Köfte öğütülmüş et, baharatlar ve bazı durumlarda soğan ve ekmek kırıntılarından yapılan bir tür işlenmiş et ürünüdür. Genellikle domuz, dana veya kuzu etiyle kullanılmaktadır. Konserve et.
Konserve et genellikle sığır veya domuz eti gibi etlerin kutuya veya kavanoza konulması ve koruyucu maddelerin eklenmesiyle yapılır. Konserve etler daha uzun süre dayanması ve kolay taşınması nedeniyle tercih edilmektedir. Evet, işlenmiş et tüketmenin sağlığa zararlarına geçelim. İşlenmiş et tüketimi sağlık açısından çok büyük zararlara yol açmaktadır. İşte bunların zararları. Öncelikle kanser riski. İşlenmiş etlerin tüketimi, kolon, mide ve pankreas kanseri riskini artırır. İşlenmiş etlerin yüksek miktarda nitrit ve nitrat içermesi, bu maddelerin nitrozaminlere dönüşmesiyle kanserojen özellik kazanması nedeniyle kanser riski artışına neden olmaktadır. Bir başka zararı kalp hastalıkları. İşlenmiş etler doymuş yağ ve trans yağlar gibi zararlı yağlar içermektedir. Bu yağlar kolesterol seviyesinin artmasına ve kalp hastalıkları riskinin artmasına yol açar. Yüksek tansiyon. İşlenmiş etlerin yüksek tuz içeriği yüksek tansiyon riskini artırmaktadır. Aşırı tuz tüketimi kan basıncının yükselmesine ve kalp sağlığı ile ilgili birçok soruna yol açmaktadır. Diyabet. İşlenmiş etlerin düzenli tüketimi tip 2 diyabetin riskini artırmaktadır. Bu etlerin yüksek yağ ve kalori içeriği insülin direnci gibi risk faktörlerine yol açar. Obezite. İşlenmiş etlerin yüksek kalori içeriği obezite riskini artırır. Obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer birçok sağlık sorununa yol açar. Bağırsak sağlığı. İşlenmiş etlerin yüksek yağ ve düşük lif içeriği bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Düzenli işlenmiş et tüketimi, kabızlık, irital bağırsak sendromu ve diğer bağırsak sorunlarına yol açar. Ve bir başka zararı vitamin ve minerallerin eksikliği. İşlenmiş etler vitamin ve mineral eksikliğine neden olur. Bu etler taze etler gibi vitaminler ve mineraller açısından zengin değildir ve tüketicilerin diyetlerine yeterince sağlıklı besinler eklemesi gerekebilir. Evet, bu videomuzda sizlere kansere yol açan işlenmiş etlerden bahsettik ve zararlarının neler olduğunu detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Lütfen başkalarına da yarar sağlayabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalınız.